Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökeni ve evrimini araştırdığımız bu videolar dizisinde kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Beni dikkatle izleyen arkadaşların kolayca fark edebilecekleri gibi insan dilinin kökeni ve evrimini araştırmakta karşımıza çıkan esas zorluk bilimsel bulgular, değişik bilimlerin ve araştırma alanlarından ortaya çıkan gözlemler ve bulguların değerlendirilmesinden çok felsefi diyebileceğimiz değişik konulardaki ön yargılarla mücadele ettik. Bunların başında da bildiğiniz gibi insan merkezcilik. Aslında insan merkezcilik kendini değişik biçimlerde açığa vurmakla birlikte en basit ve en özlü ifadesiyle insanın doğadaki diğer canlılardan ayrı, benzersiz, eşsiz bir varlık olduğunu bize söylüyor. İnsan merkezciliğin billurlaşmış halini en somutlayan öğe ise değişik üst bilişsel faaliyetler dediğimiz değişik bilinç biçimlerinin, yani örneğin estetik, sanat, ahlak, vicdan, bu tür konuların insanlarda ağırlıkla etkili olduğu, görüldüğü, hemen hemen bütün toplumlarda değişik biçimlenmelerle de olsa kendini açığa vurdu. Oysa hayvanlarda bu tür üst bilişsel faaliyetlerin hiçbirisinin olmadığını, olanların da bölük pörçük, yani insanındaki biçimlerini uzaktan çağrıştırır biçimde ve arizi, yani rastgele, tesadüfi özellikler olarak adlandırılıyor. Buna karşılık ben bu videolar dizisinde evrim teorisi ışığında insana böyle ayrıcalıklı bir yer bahşetmenin doğru olmadığını, sonuçta insanın da diğer canlılarla birlikte aynı evrim yasalarına bağlı olarak geliştiğini, dolayısıyla insanla diğer canlılar arasındaki farklılığın bir derece farkı olarak adlandırılabileceğini, bunun insan denilen canlı türünün yaşam koşullarıyla, tercihleriyle ve yaşadığı ekolojik nişlerle bağlantılı olduğunu, dolayısıyla insanın benzersizliği olarak sözü edilen özelliklerin aslında ulaşılamaz, diğer canlılar için benzersiz özellikler olmadığını anlatmaya çalışmıştım. Yani benzersizlikten ve ulaşılamazdan kasıt bir takım olağanüstü özelliklerse, böylesi olağanüstü özelliklerin başka hayvanlarda da, başka canlılarda da bulunduğunu, bunun birçok örneğinden söz etmiştim. Fakat biz bilimler ortaya ne sonuç koyarsa koysun, insanlardaki insanın eşsizliği ve benzersizliğine yönelik ön yargı ya da kesin inanç öylesine güçlü ki, yani bu ön yargıyı kırmak öyle kolay bir iş değil. Şimdi bunun en somut kanıtı, yani filozofları geçtim. Yani felsefe tarihinde değişik filozoflar insanı her zaman işte aklıyla, bilinciyle, ahlakıyla, sanatıyla ayrı bir yere koyup onu farklı bir şekilde değerlendirmişlerdir. Bunlar sonuçta görüştür. Fakat işin garibi, evrim teorisine tutkuyla bağlı olan, çalışmalarını evrim teorisi ışığında sürdüren, evrim teorisinin ortaya koyduğu gerçekler ışığında gerçekten olağanüstü başarılara imza atan, bu konuda Nobel ödülü de dahil sayısız ödül sahibi birçok bilim insanı var. Yani bu insanlar laboratuvara girdiklerinde bildiğiniz, yani katıksız bilim insanı olarak her tür ön yargıdan, dogmadan, inançtan bağımsız olarak yapmaları gerekeni yapıyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama sonuçta bir birey olarak toplum içerisindeki konumlarını belirtirken belli bir dünya görüşünü, belli bir inancı kendilerine referans almaya devam ediyorlar. Yani birçok bunun sayısız örneğinden söz etmiştim. Ne yazık ki bu durum günümüzde hala devam ediyor. Şimdi günümüzde bunun devam etmesi aslında bizim önümüzdeki en büyük engellerden birisi. İnsanın elini araştırırken doğal olarak insanın en önemli özelliği olarak günümüzde belirmiş olan konuşmayı, insan dilini anlatırken
adım başı karşımıza çıkan bu engeli aşmakta zorlanıyoruz. Ve görünen o ki bu ön yargıyı, insanın benzersizliğine ve eşsizliğine yapılan bu vurguyu alt etmek kolay bir şey değil. Kuşkusuz bunun da evrimsel bazı kökenleri, toplumsal ve evrimsel süreçte yaşanan bazı gelişmelerin bunda rolü var. Ama tabii bizim konumuz şimdilik bu inançların kökeni, insanın eşsizliği ve benzersizliğine yapılan vurguyu tartışmak değil. Şimdi geldiğimiz noktada insan dilinin kökenine ilişkin birçok konuya değindik. Ve bu konular son olarak bizim insan beynini ayrıntılı bir biçimde ele almamızı, insan beynindeki bir takım gelişmeler ışığında bu konuya devam etmemizi zorunlu kıldı. Dolayısıyla bu videodan sonraki belli sayıda videoda insan beyni ile ilgili bir takım özelliklere yakından bakacağız. İnsan dilinin kökenini araştırırken karşımıza çıkan esas zorluğun değişik düşünce gelenekleri, felsefi düşünceler ve inançlarla ilgili olduğunu söylemiştim. Oysa ki bilimlerin alanına girdiğimiz zaman dilin kökeniyle ilgili bilimsel sorgulamalara, bilimsel bulgu ve sonuçlara yaklaştığımızda karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Çünkü bunlar öylesine bir sonuçlar ve bulgular ki bunlara aklı başında bilime, nesnel bilime ve bilimsel çalışmaya inanan hiçbir insan bunlara karşı çıkamıyor. Nedir bunlar? Örneğin insanın ve diğer canlıların ortak bir kökenden geldiklerini, evrimsel süreçte bu ilk canlılardan diğer canlıların aşama aşama geliştiklerini, ilk canlının belli dönüşümlerden geçerek yaklaşık 900 milyon yıl önce çok hücreli canlılar haline dönüştüğünü, oradan hareketle vücutların ortaya çıkmasının 500-600 milyon yıl olduğunu ve daha sonra hızlanan bir evrimsel süreçle bugünkü canlı çeşitliliğine ulaştığımızı daha önce konuşmuştuk. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok derken şunu kastediyorum. Örneğin bizim vücut yapılarımızla bir sineğin ya da bir denizdeki herhangi bir balığın, bir mercanın, bir hidranın, hatta bir süngerin vücut yapıları bakımından ele aldığımızda ortak bir takım özellikler hemen kendini belirtiyor. Yani bununla ilgili Hox genlerinden söz etmiştim. Yani bu Hox genleri değişik canlı şubelerinde, alemlerde yukarı doğru çıktıkça ya da günümüze doğru yaklaştıkça sayıları, bileşimleri, görevleri değişmekle birlikte hemen hemen bütün canlıların vücut yapılarını oluşturan Hox genleri ya da bunlara benzer bir takım genlerin varlığını biliyoruz. Şimdi bu durum aslında yalnızca canlılar için değil. Bildiğiniz gibi aslında evrenin kendisi de bir evrim geçiriyor. Yani nasıl bir evrim geçiriyor? Bugün örneğin Big Bang teorisine bağlı olarak evrenin oluşumu açıklandığında başlangıçta biliyorsunuz yalnızca hidrojen vardı. Şimdi Big Bang'den belli bir süre sonra bu hidrojenin belli koşullar altında ilk önce işte helyum, berilyum, baryum gibi önce hafif elementlere, daha sonra belli koşullar oluşmasıyla birlikte diğer elementlerin aşama aşama geliştiklerini, elementler ortaya çıktıktan sonra kimyasal ve fiziksel yasalar gereği belli moleküllerin ortaya çıktığını, bu gelişmenin yeteri uzunlukta bir süre yaşandıktan sonra canlılığın ortaya çıkmasına neden olduğunu biliyoruz. Aslında bu evrim teorisi ortaya çıkmadan önce tamamen bir varsayımdı. Bir takım insanlar, araştırmacılar, filozoflar, düşünürler işlerin böyle olması gerektiğini söylüyorlardı. Fakat işlerin gerçekten böyle olduğu daha sonra bilimsel kanıtlarıyla ortaya çıktı. Yani canlılığın, yani cansız doğadan
yani inorganik doğadan organik doğanın, yani cansız maddelerden canlı maddelerin ortaya çıkmasının tarihine ilişkin internette kısa bir araştırma yaptığınızda bu konuya ilişkin gelişmelerle ilgili çok sayıda kaynağa ulaşacaksınızdır. Bunların en meşhurlarından birisi tarihsel bir önemi de olan 1950'li yıllarda gerçekleştirmiş Stanley Urey deneyidir. Stanley bir biyoloji öğrencisi. Canlılığın nasıl ortaya çıktığı konusunu kendisine tez konusu olarak yapmak istediğinde hocası Urey'e, Profesör Urey'e dünyanın ilk günkü koşullarını taklit etmeyi ve böylelikle neler olacağını görmeyi teklif ediyor. Hocası ilk başta aklı yatmasa da ona izin veriyor. Neyse Stanley Miller gidiyor, işte ilk varsayımsal dünyanın koşullarını oluşturabilecek şekilde büyük bir işte cam kavanoz oluyor. Onun içine belli elementleri koyuyor. Daha sonra buraya o dönemin atmosferindeki elektrik, yıldırım ve şimşekleri oluşturacak biçimde düzeneye elektrik akımı veriyor. Kısacası kendi kurguladığı şekliyle ilk dünya koşullarında olabilecek elementleri ve bu elementlerin maruz kalacakları gelişmeleri oluşturacak düzenekleri hazırlıyor. Bu 2-3 gün bu süreç devam ediyor, böyle işte elektrik veriyor, bekliyor falan. Daha sonra 3 gün sonra gidip düzeneği açıp içinde gerekli araştırmayı yaptığında hayretle şunu görüyor. Canlılığın en temel özelliklerinden biri olan proteinleri oluşturan amino asitlerin 3-5 tanesinin bu elementlerle birlikte ortaya çıktığını hayretler içerisinde görüyor. Tabii Miller-Urey deneyinin bu sonuçları açıklandığında bilim insanlarının çoğu inanamıyorlar. Sız maddelerden canlılığın ve değişik organizmaların temel bileşiklerinin bu kadar kolay bir biçimde ortaya çıkacağını hiç kimse düşünmüyor. Tabii bu deneyin yanlış olduğu, yanlış bir takım sonuçlara ulaştığını kanıtlamaya yönelik bir sürü çalışma oluyor. Ama ne yapılsa yapılsın, yani Stanley Urey deneyi gerçekten doğru ve sonuçları da doğru. Daha sonra benzer deneyler yapılıyor. Benzer deneylerde bu sefer çok daha fazla amino asitin ortaya çıktığı görülüyor. Yani bugün bütün canlılığı oluşturan 20 temel amino asit vardır. Fakat bu deneylerde bu 20 amino asitin dışında başka amino asitlerin de oluştuğu gözüküyor. Daha sonra uzay çalışmaları geliştiği zaman uzaydan gelen bir takım taşlardan ve bir takım malzemelerin içerisinde başka amino asitlerin de bulunduğu görülüyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Cansız doğadan canlılığın doğması o kadar böyle mucizevi, beklenmedik bir şey değil. Tam tersine geçirdiği evrimi düşündüğümüz zaman cansız doğadan canlılığın doğmasının belirli koşullar oluştuktan sonra neredeyse kaçınılmaz bir özellik olduğunu söylemek zorundayız. Tabii burada hemen aklınıza dünya dışında başka yerlerde yaşam olup olmadığı konusu takılabilir. Bunun yanıtını bir kalemde ve hızlıca veremeyebiliriz. Fakat bunu veremememizin de anlaşılır nedenleri var. Anlaşılır nedenlerden birisi bugün mevcut evrenin biz geçenlerde bir yazıda okumuştum %97'sine ulaşamıyoruz. Evrenin başka köşelerinde bizimkine benzer koşullarda başka yaşamların oluşmaması için bir neden yok. Fakat burada iki sorunumuz var. Birincisi evrensel ölçekte bir takım gelişmelerden söz ettiğimiz zaman bizim sınırlı yaşam süremizle ilgili, yani 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl, 10.000 yıl, 100.000 yıl, bunlar yani devede kulak kalıyor. Dolayısıyla bizim topu şurada 100 yılı bulmayan uzaya açılma ve uzay maceramız sırasında çok sınırlı bir kesimine ulaşabildiğimiz evrende
yaşamın olmadığını ya da olamayacağını söylemek için elimizde veri yok. Olabilir fakat bizim onlara ulaşmamız bizim irademizin dışında bir takım koşullara bağlı. Bu koşullar birincisi bizim sınırlı deneyim süremiz, ikincisi aşmak zorunda olduğumuz mesafelerin korkunç büyüklüğü. Yani şöyle düşünün, bize en yakın yıldız Kutup Yıldızı. Kutup Yıldızı'nın ışığı bize 500 yılda geliyor. Işığın saniyedeki hızının 300 bin kilometre olduğunu biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Kutup Yıldızı bu hesaba göre yani 90-100 trilyon kilometre uzaklıkta. Yani Kutup Yıldızı'na bir ışığın gidip gelmesi 1000 yıl sürdüğüne göre bizim oraya gidip yani o uzaklıktaki bir yıldıza ya da bir evrenin bir köşesine gidip oradan bilgi alıp gelmemiz, düşünün yani ne kadar binlerce, on binlerce yıl geçecek. Kaç kuşak insanın bu işe ayrılması, bu işte yoğunlaşması gerekir ki şu anki koşullarda bunun nasıl olacağını elbette bilemiyoruz. Yani konuyu dağıtmayayım. Demek istediğim şu, bugün canlılığın cansız doğadan ortaya çıkması nasıl bir kaçınılmaz, neredeyse kaçınılmaz bir zorunluluk olarak gelişmişse, ilk ortaya çıkan canlıların evrimsel süreçte sürekli başkalaşımlarla başka tür canlılara, onların başka tür canlılara dönüşerek aşama aşama bugüne ulaşması kaçınılmaz bir durumdu. Dolayısıyla bilimsel olarak bu olay kanıtlamak bilim insanları için hiç de zor bir şey değil. Şimdi hal böyleyken insan dilinin kökeni ve beyin açısından ilginç bir noktaya geliyoruz. O da şu, bugün insanın eşsizliğine ve benzersizliğine vurgu yapanların değindikleri en önemli konu insanın üst bilişsel faaliyetlerinin, yani bilincin, düşüncenin, ona bağlı olarak konuşmanın, ahlakın, vicdanın, sanatsal, estetik faaliyetlerin beynin bir faaliyeti olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bütün bu işleri yapan insan beyni. Şimdi bu düşüncede olanların açıkça söylemeseler de örtük olarak kabul ettikleri şey şu: yani insan beyni öylesine benzersiz, öylesine ilginç bir organ ki bu organ insanı insan yapan bütün özellikleri bir biçimde ortaya çıkartıyor. Zaten günümüzdeki değişik felsefi akımların ve binlerce yıldır süren felsefi bir takım geleneklerin devam ettirilmesinin temel nedeni de bu inanca dayanıyor. Şimdi insan bilincini, düşünceyi, gene insan bilinci ve düşüncenin kendisinin açıklaması şu an için pek olanaklı olacak bir şeymiş gibi gözükmüyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bilimlerin insan bilinci ve onun değişik görünümlerini açıkça herkesin kabul edeceği bir kesinlikle ortaya koyamamış olmaları, biraz önce söylediğim gibi insan bilincinin değişik özelliklerinin insanda bulunmasının benzersiz bir durum olduğunu, dolayısıyla insanı biyolojik açıdan organlar, yapılar, belli işlevler bakımından diğer canlılarla belli bir ilişkisi olsa da sonuçta insanın farklı bir yere konması gerektiği inancını insanlarda doğuruyor ve pekiştiriyor. Şimdi ben insan konuşmasının, insan dilinin bu biçimde, nedeni bilinmeyen bir biçimde insanın bilincinden, insanın üst bilişsel faaliyetlerinin bir yan ürünü olarak kendiliğinden ortaya çıktığını savunan görüşlere karşı çıkıyorum. Bu görüşlerin tersine olarak evrim teorisinin işleyiş ilkelerine uygun bir biçimde insan konuşmasının insan beyninin bilinmeyen bir ürünü olarak ele alınması
doğru olmadığını söylüyorum. Şimdi neden bunu söylüyorum? Şimdi bunu temellendirebilmek için beynin tarihine kısa bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Şimdi beynin tarihine kısa bir yolculuk yapmak derken değişik bilimsel alanların beyni ele almalarındaki bir takım ayrıntılara girecek değilim. Burada esas olarak insan dilinin kökenini anlamamız bakımından beynin gelişmesinin bu gelişmeyle paralel düştüğü noktalardaki bir takım ayrıntıları ve özelliklere değinmek istiyorum. Şimdi ilk tespit etmemiz gereken şu, daha önce değişik faaliyetlerle ilgili olarak da söylemiştim. İnsanlarda bugünkü mevcut durumdan hareketle değişik organ yapı ve düzeneklerin sanki bunlar için özel olarak gelişmiş ya da tırnak içinde yaratılmış olduğuna yönelik bir beklenti ya da bir inanç vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam piyanist örneği vermiştim. Bir piyanist kendi eliyle piyano çalarken gösterdiği maharetten hareketle insan elinin nihai amacına ulaştığını, kendisinde yani insan türünde ulaştığını düşünmesinin gayet normal olduğunu söylemiştim. Ama tabii bu doğru değildi. Sonuçta el dediğimiz organ omurgalıların, memelilerin, dört ayaklı canlıların ön üyelerinden başka bir şey değildi. Ama zaman içerisinde o işlevleri değişerek başka özellikler kazanmıştı. Şimdi aynı mantığı bilinç ve üst bilişsel faaliyetler açısından da koymamız gerekiyor. Şimdi başlangıçta şunu söylemek zorundayım. Bilincin, düşüncenin geçmişine gittiğimiz zaman beyinden öncesine gitmemiz gerekiyor. Yani beyinler ortaya çıkmadan önce daha ilk hücreli canlılar varken bu ilk hücreli canlıların yapılarında bile bugünkü beynin temel faaliyetlerini sürdüren sinir hücrelerinin yani nöronların faaliyetlerinin geçmişini buralarda aramamız gerekiyor. Belki bu söylediğim biraz karmaşık gelmiş olabilir. Dolayısıyla tarihsel, evrimsel süreçle ilgili bir takım gelişme uğraklarına başlıklar halinde değinerek ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım. Canlılığın tarihi yaklaşık artı eksi 4 milyar yıl. Yani bazı bulgulara göre 4 milyar 200 milyon, bazı bulgulara göre 3 milyar 800 milyon ilk canlının ortaya çıkışı. Bu ilk canlının ortaya çıkmasından sonra daha önce de sözünü ettiğim gibi belli bir zaman, tabii bu belli bir zaman dediğim belki milyarlarca yıl geçiyor. Bu milyarlarca yıldan sonra ilk ortaya çıkan canlılar büyük ihtimalle o dönemki dünya atmosferinde yeterince oksijen olmadığı için oksijenden yararlanamayan siyanobakteri dediğimiz canlıların ataları türünden canlılardı. Bunlar metan, sülfür, karbondioksit gibi bir takım maddelerden yararlanarak canlılığını sürdürüyorlar. Daha sonra oksijenden yararlanma yönünde bir evrimsel gelişme ortaya çıktıktan sonra oksijenden yararlanan canlıların sayılarının artmasıyla birlikte dünyanın atmosferik yapısı değişti. Ve bu atmosferik yapının değişmesine göre ilk canlılar dünyanın kuytu köşelerine, oksijenin bulunmadığı yanardağ ağızlarına, okyanusların dibine ya da yeraltının derinliklerine çekildiler. Ve dolayısıyla başlangıç koşulları bir daha geri gelme mucizesine ortadan kalktığı için ilk canlıların koşullarını yeniden yaratmamız bugün için mümkün değil. Dolayısıyla bugün dünyada ağırlıklı yaşam biçimi, oksijene dayanan yaşam biçimi olduğu için bütün canlıların evrimini biz ağırlıklı olarak bu süreci izlerini takip ederek izlemeye çalışıyoruz. İlk basit hücrelerde hücreler arası ilişkiler bildiğimiz anlamda bir iletişimi olanaklı kılacak donanımdan yoksundu.
Yani hücreler en fazla birbirleriyle bir araya gelerek koloniler oluşturuyorlar ve koloniler halinde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Fakat istediği kadar e, birbirleriyle sınırlı iletişimleri olsa da sonuçta bu kolonilerin dış çeperlerinde bulunan bir takım hücrelerin zamanla dışarıdaki kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara karşı belli özellikler geliştirmeleri zorunluydu. Böylelikle arada milyonlarca yıl geçtikçe ilk canlı topluluklarını oluşturan hücreler arasındaki kolonilerde belli bir uzmanlaşmalar başladı. İlk hücrelerin çevreleriyle ve birbirleriyle ilişkileri aslında tamamen kimyasal ve fiziksel özelliklere dayalıydı. Bu ne demek? Yani hepinizin bildiği gibi bugün cansız doğada bir takım örneğin basit bir suyun içerisine bir yağ damlattığınızda yağ hemen toparlanır, bir yuvarlak bir biçim alarak o suyun içerisinde yüzmeye başlar. Yukarıya doğru çıktığı zaman yüzey gerilim sayesinde bunlar birbirleriyle tutunarak daha geniş bir alanı kaplarlar falan. Yani demek istediğim şu, fiziksel ve kimyasal dünyada maddeler arasındaki ilişkiler fizik ve kimya yasalarıyla sürdürülür ve dolayısıyla ilk canlılarda da esas olarak buydu. Yani ilk canlıların birbirleriyle ve kolonileşme ile birlikte farklı özelliklerin gelişmesinde bütün ilişkiler ağırlıklı olarak bu biçimde sürdürülüyordu. Aradan milyonlarca, milyarlarca yıl geçtikten sonra ilk çok hücrelerin ortaya çıkmasıyla birlikte değişik hücreler arasında iletişim kaçınılmaz bir hale geldi. Çünkü bu zorunluydu. Hücrenin dış dünyayla, çok hücreli organizmanın dış dünyayla temas noktasını oluşturan hücrelerle iç bölümdeki özümseme ve madde alışverişlerini sürdüren hücrelerin özelleşmeleri kaçınılmazdı. Bu özelleşmeye bağlı olarak da iç kısımdakiler kendi özümseme süreçlerini sürdürebilirken dış bölümde bulunanlar da dışarıya karşı bir takım önlemler almak zorundaydı. Neydi bu önlemler? O hücre topluluğunun devamını sağlayabilecek ortamlara doğru hareket ederken bu devamlılığı tehdit edecek, bozacak ortamlardan da kaçma yönünde bir eğilim oluşmuştu. Ve dolayısıyla çok hücreli organizmanın dış çeperindeki özelleşmiş hücreler dış dünyaya karşı tepkileri kaçma ya da yaklaşma biçimindeki tepkileri düzenlerken bu özelliklerini aynı zamanda iç kısımdaki hücrelere de iletmek durumundaydı. Yani kısacası değişik çok hücreli organizmanın içerisindeki hücreler arasında bir iletişim olması gerekiyordu ve bu da ağırlıklı olarak gene kimyasal ve fiziksel yasalar uyarıncaydı. Şimdi kimyasal ve fiziksel yasalar deyince aklımıza ne geliyor? Örneğin şöyle bir şey düşünün. Küçük bir tek hücreli ya da çok hücreli basit canlıları düşünelim. Bu canlılar bulundukları ortamda onlar için zararlı, asidik ya da işte zararlı bir ortam olduğunda bu ortamdan kaçıyorlar. Peki bu kaçmayı neye göre belirliyorlar? Aslında bu da tamamen fiziksel yasalara göre belirleniyor. Yani şöyle düşünün, belli bir ortamdaki yoğunluğun durumuna göre eğer o hücrenin reseptörleri yani alıcıları kendisi için uygun olan dış dünyadaki bir çekim gücü hissediyorsa o tarafa doğru doğal olarak yöneliyordu. Çok hücreli organizma içerisindeki değişik hücre topluluklarının birbirleriyle kimyasal, fiziksel yollarla haberleşmeleri nereye kadar devam etti? Bir süre, yani bitkilerin ortaya çıkmasında
da ağırlıklı olarak bugün de olduğu gibi bitkilerin bitki hücrelerinin birbirleriyle faaliyetleri gene ağırlıkla bu temelde devam ediyor. Beynin ortaya çıkmasından önce çok hücreli canlılarda nöronların ortaya çıkması gerekiyordu. Nöron dediğimiz, biliyorsun, sinir sistemini, sinir hücrelerine nöron diyoruz. Sinir hücrelerinin ortaya çıkması aslında beynin ortaya çıkmasından çok daha önce gerçekleşen bir olay. Nöronların ortaya çıkması için de bitkilerin ardından hayvanlar alemine geçmeyle birlikte nöronların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bitkilerle hayvanları ayırt eden en temel özellik, bildiğiniz gibi, madde özümleme süreçlerinin farklılığının yanı sıra hareket noktasıdır. Yani bildiğiniz gibi bitkiler güneş ışığını alıp klorofil vasıtasıyla onu dönüştürüp enerjiye çeviriyorlar. Hayvanlar ise bitkileri yiyerek, onların hazırladığı enerjiyi tüketerek kendi yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Fakat burada önemli bir ayrım noktası da bitkilerin hareketsiz, hayvanların ise hareketli olmaları. Ama biz hayvanlar aleminin geçmişine gittiğimizde bazı hayvanların hiç de böyle hareketli olmadıklarını biliyoruz. Denizlerin ve göllerin tabanlarında yaşayan, böyle çiçeklere benzeyen, sabit, bir yerlere tutunmuş bir halde denizde dokunaçlarını sallayarak ve suyu kendi içlerine alarak yaşayan bir takım basit canlılar var. Bunlara genelde sölenterler deniyor. Sölenterlerin en basitlerinden birileri, bildiğiniz gibi, süngerler. Süngerler içi boş bir boruya benziyor. Aslında belli organları yok, kalbi yok, beyni yok süngerlerin. Bunlar vücutlarındaki o boşluktan suyu alıyorlar. O suyun içerisindeki mikroorganizmaları yakalayarak beslenmelerini bu şekilde sürdürebiliyorlar. Bir başka hayvan, hiç bulundukları yerde hareket etmeden devam edenler, bildiğiniz gibi işte anemonlar var. Daha sonra daha gelişmiş biçimleriyle hidralar, mercanlar. Bunlar gittikçe hayvanlar aleminde daha karmaşık yapıların ortaya çıkmasına basamak oluşturuyorlar. Fakat bu canlılar, yani bulundukları yere yapışarak orada bir bitki gibi durarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştırdıkları için bunlarda da bir beyinsel donanım ya da beyne yol açabilecek bir gelişme yok. Beynin ipucunu verecek gelişme ancak hidralardan sonra ortaya çıkıyor. Yani hidralarda belli sinir hücrelerinin bir araya toplanmasıyla oluşmuş sinir düğümleri ortaya çıkıyor. Bu sinir düğümleri zamanla daha gelişmiş türlerde beynin nüvelerini oluşturuyorlar. Ve bu canlılarda, beyni olmayan bu canlılarda bile bir takım öğrenme özelliklerinin olup olmadığı bugün tartışılan bir nokta. Örneğin bilebildiğim kadarıyla son yapılan araştırmalarda deniz analarının bazı türlerinin belli koşullar sağlandığında öğrenmeye dayalı bir takım davranışlar gösterdikleri ne ilişkin bulgular var. Bildiğiniz gibi bu deniz anaları da sonuçta sölentereler dediğimiz, yani en basit hayvanlar türüne giriyorlar. İlk başlarda deniz anaları deniz tabanında kayalara yapışmış bir halde gelişiyorlar. Daha sonra belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bu kayadan ayrılarak bildiğiniz haliyle o kasılmalarla birlikte denizin içerisinde yol almaya başlıyorlar. En son yapılan bazı araştırmalarda belli
deniz anaları türlerine bilim insanları belli tankların içerisine alarak orada onlara bir takım uyaranlara maruz bırakarak belli noktalarda tepkilerini ölçmeye ve belli davranışları değiştirip değiştiremediklerini, belli bir hafızalarının olup olmadığını ve belli konularda öğrenme gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini araştırıyorlar ve bu konuda oldukça şaşırtıcı bulgulara erişmiş durumdalar. Şimdi buraya kadar anlattıklarımla aslında konuyu şuraya getirmek istiyorum. Yani bildiğimiz anlamda beyin ilk olarak yassı solungaçlar dediğimiz canlılarda ortaya çıkıyor. Yani tabii bu da bildiğimiz anlamda bir beyin değil ama en azından kafanın oluşmasıyla birlikte kafanın olduğu biçimde canlının dış dünyayla ilişkilerini sürdürmeye yönelik tepkilerinin yönetildiği bir merkez olarak belli sinir hücrelerinin yoğunlaştığı, sinir düğümleri, ganglion topluluklarının bulunduğu daha gelişmiş bir yapı olarak beynin ilk örneğini bu yassı solucanlar türünün değişik üyelerinde görüyoruz. Dolayısıyla vücutların ortaya çıkmasından ve vücutların gelişmesine bağlı olarak kafanın ortaya çıkmasıyla birlikte değişik hücre toplulukları arasındaki ilişkilerin sürdürülebilmesi için beynin ortaya çıkması evrimin ancak ilerleyen bir döneminde oluyor. Yaklaşık 4 milyar yıllık canlılık tarihinin en uzun dönemi basit, tek hücreli canlıların çok hücreli canlılar haline geçmesinde görmüştük. Çok hücreli canlıların ortaya çıkmasının tarihi yaklaşık 900 milyon yıl. 900 milyon yıldan yaklaşık 550 milyon yıl önceki dönemde ilk vücutlar ortaya çıktı. Vücutların ortaya çıkmasıyla birlikte ilerleyen süreçte vücutlardan kafalar oluşturmaya başladı ve kafaların oluşmasıyla birlikte de beynin en basit örneklerini gördük. Bunları da esas olarak yassı solucanlarda görmüş oluyoruz. O zaman beynin ortaya çıkması esas olarak canlıdaki hücre topluluklarının sayısının artmasına bağlı olmakla birlikte beyni oluşturan esas güdü hareket olgusuydu. Yani beyinler canlıların hareket ihtiyaçlarını karşılamak, hareketle birlikte değişen ortama canlının tepki verebilmesi ve kendisi için uygun ortamlara yönelmesi, kendisi için uygun olmayan ortamlardan uzaklaşmasını sağlayan özellikler bütününü geliştirmesine bağlı. Demek ki bütün bu anlattıklarımdan çıkaracağımız temel sonuç şu: İnsan beynin gelişmesi esas olarak canlılığın, vücutların gelişmesinin ardından bu vücutların farklı ortamlarda bulunma gereksinmelerini karşılamak üzere gelişmiş bir özellik. Ve beyni esas olarak beynin gelişmesinin itici gücü canlının sabit bir durumdan hareketli bir duruma geçmesidir. Şimdi bu konuyu niye bu kadar uzattım ve döne döne anlatma gereği hissediyorum? Bunu ilerleyen videolarda bu konunun ayrıntılarına gireceğim. Yani bugün insan beyni beyinler içerisinde, yani büyüklük olarak olmasa da yaptığı görevler, üstlendiği işlevler ve gerçekleştirdikleri açısından baktığımızda en gelişmiş olan. Peki bu en gelişmiş insan beyni aslında en gelişmiş, en hareketli organizmanın insan olmasının kaçınılmaz bir sonucu. Şimdi burada hareket derken şeyi düşünmeyin, yani koşma, zıplama, hareket etme, gelme, gitmeyi de düşünmeyin. Yani bir canlının, bir organizmanın çevresiyle girdiği ilişkilerin
karmaşıklığı ve bu ilişkilerin hacmiyle ilgili bir şey. Yani insan kadar farklı ortamlara girebilen, insan kadar farklı değişik uyaranlara maruz kalan ve kaldığı değişik uyaranlarla uyum sağlamaya çalışan başka bir canlı yok. Dolayısıyla insanın benzersiz bir özelliği olarak sözü edilen beynin bir takım faaliyetlerinin de buradan kaynaklandığını göz ardı etmememiz gerekiyor. Ancak dediğim gibi bu daha sonraki ilerleyen videolarda ele alacağımız bir konu. Şimdilik esas olarak şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir, bilinç, düşünce, değişik bilişsel faaliyetlerin kökeni beyinden önceye dayanıyor. Yani ortada beyin denilen organ olmadan önce de bu tip faaliyetleri sürdürebilen basit yapılı canlılar vardı. Ve onlara bunu sağlayan nöronlar söz konusuydu. Nöronların ortaya çıkması, ki nöron bildiğiniz gibi sinir hücresi demek oluyor. Sinir hücrelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte beynin en temel faaliyetlerinin beyinden önce ortaya çıkmış olduğunu teslim etmemiz gerekiyor. Birinci altını çizeceğim nokta birincisi bu. İkincisi, zaman içerisinde nöronların gelişmesiyle birlikte kafaların oluşması ve kafalarla birlikte canlının hareket kabiliyetinin gelişmesine bağlı olarak beynin ortaya çıkması aslında bugünkü beyinsel bütün yapıların kökeninin ortak olduğunu bize gösteriyor. Nitekim son yapılan ciddi araştırmalardan birisi mürekkep balıkları üzerine. Mürekkep balıkları üzerine yapılan bu çalışmalarda mürekkep balıklarındaki yani yavru mürekkep balıklarının embriyonların gelişmesi ve onlardaki bir takım gelişmelerin incelenmesi sonucunda bilim insanları şaşkınlık içerisinde kaldılar. Çünkü mürekkep balığı embriyolarındaki gelişmeyle insan embriyolarındaki gelişmenin temel planı hemen hemen aynı. Hiçbir farklılık yok.